Merhaba arkadaşlar, Castle Chess TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şili'de düzenlenen arkadaşlar 2026 yılında düzenlenen ikinci roundda düzenlenen bir turnuva inceleyeceğiz. Bu oyunu seçmemin nedeni aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eee, Yani çoğu oyuncu arkadaşlar şöyle söyleyeyim, aslında biraz daha netleştirmek gerekirse UKD ve Elo'lara bakarak aslında rakipten psikolojik olarak bir geriye düşme durumu söz konusu oluyor. Ve bu konuyla alakalı arkadaşlar bir açıklık getirmek istiyorum. Bu videoda onun için. Şöyle düşünün arkadaşlar, karşımızda şimdi iki tane oyuncu var. Birisi title'lı bir oyuncu, Woman Candidate Master, ve birisi de arkadaşlar 1756'lık bir oyuncu. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki görüyorsunuz sonucu. eee 1756'lık oyuncu 1936'lık title'lı bir oyuncuyu yeniyor. Burada arkadaşlar psikolojik baskıya girmeniz gereken yerler aslında yani 2200'den 2300'den sonra aslında başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani buralara kadar şansınız var. Yani eee buralara kadar nasıl söyleyeyim, oyuna ortak olabilirsiniz, oyuna kazanma şansınız var. Arkadaşlar 2400'den sonra yani International Master seviyesinden sonra aslında profesyonellik başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani 2004'e kadar arkadaşlar diğer ki oyuncular aslında yani ünvanları da sayarsak içinde yarı amatör, bu işi iyi yapan amatör aslında, anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar ünvanlara takılmayın, puanlara takılmayın. Yani sizin 1700 puanınız olabilir, rakibin 2100 puanı olabilir. Arkadaşlar bu oyunu kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Dikkatli bir şekilde oyununuzu oynarsanız, düzgün bir şekilde gelişirseniz yenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi fazla lafı uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. Neden bu oyunu seçtiğimi de aslında görmüş olacaksınız ve oyun başlıyor. Arkadaşlar direktmen D4 hamlesiyle başlanmış. Burada tabii ki merkeze esnek bir yaklaşım sağlamak amaçlı direktmen piyonlarını sürmüyor. Atıyla aslında çıkıp piyonlarını sonradan sürmeyi düşünüyor. Evet, burada bir fil hamlesi geliyor. Siyahlar ise arkadaşlar fili için bir çapraz açıyor. G7 karesinde ve burada atla gelişime devam ediliyor. Atlar arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle merkez taraflarını tutuyor. Atların doğal gelişim karesi de bildiğiniz üzere buradaki karelerdir. F3, C3, bunlar yani istisnai durumlar haricinde buralardan gelişmesi daha makuldür arkadaşlar. Ve oyunumuza şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar merkeze bir piyon getiriyor siyahlar. Bu piyon hamlesinden sonra arkadaşlar ilk başta gördüğünüz üzere beyazlar ne yaptı? İlk başta siyah filini çıkardı. Siyah filini çıkardıktan sonra arkadaşlar piyonunu sürdü. Yani filini bu zincirin içinde bırakmadı. Güzel bir hamle yaptı. Ve artık fil diğer ki beyaz fil de aslında özgürleşmiş oldu. Ve burada planlandığı gibi siyah filini G7 karesinden geliştirerek oyuna devam ediyor. Şimdi burada arkadaşlar atla gördüğünüz üzere bir baskı geliyor. Burada C6 karesine, pardon özür diliyorum, C7 karesine. C7 karesine bir baskı geliyor. Tabii ki bu hamleyi tutabilmek öyle zor bir hamle değil. Tabii ki atla oynanıyor. At A6 hamlesiyle arkadaşlar buradaki piyonu tutarak oyuna devam ediyor. Buraya kadar arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi problem buradan sonra başlıyor. Bir Woman Candidate Master yani title'lı bir oyuncunun aslında oyun yaklaşım açısını göreceksiniz. Yani nasıl hatalar yaptığını göreceksiniz ve bu hataları görebilmek aslında kolay mı zor mu, buna da sizin karar vermenizi istiyorum. Evet, burada işi olmayan artık oyuncumuz atını geri çekiyor direktmen. Merkeze yine baskı yapmaya devam ediyor. Buradaki piyonumuza yine baskı yapmaya devam ediyor. Ve bu hamleden sonra evet, atını arkadaşlar merkeze geliyor. Bakın arkadaşlar, bu atı merkeze gelirken amaçlanmış durum ne? Bunu şimdi ilk başta hemen bir tadil edelim. Şimdi arkadaşlar burada fille atı vurduğumuzda ne dedik? Burada mecburen vurmak zorunda kalacak ve piyonlar üst üste binmiş olacak. Arkadaşlar yani bu hamle
yapıldıktan sonra şimdi üst üste piyonların binmesi arkadaşlar, piyonlar birbirini koruyamaz ve bu kötü bir durumdur. Burada atı merkeze geldi ve buradaki arkadaşlar merkezdeki atla vurunca D'deki piyonda ne olmuş oldu? Bu sefer de buraya gelmiş oldu. Yani E karesinde iki tane üst üste piyon birikmiş olacak. A karesinde de iki tane üst üste piyon birikmiş olacak. Yani bu title'lı bir oyuncunun yapmaması gereken bir hamle. Anlatabiliyor muyum? Yani burada e, ne karar vermek lazımdı? Yani gelişime devam etmek lazımdı. Başka gelişmemiş taşlardan çıkmak lazımdı. Ama merkeze gelerek zaten bu hatayı yapıyor. Şimdi buradan sonrasına başlayalım. Evet arkadaşlar, atla alıyor direktmen beyazlar. Ondan sonra evet, tertemiz. Tertemiz bir pozisyon. Güzel bir pozisyon. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, iki tane piyon burada birikti, iki tane piyon da burada birikti. Yani burada bu hamleyi yaptıktan sonra ya tamam, konum öldü mü bitti mi değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece bu hamlenin yapılması mantıksızdı ve bu hamle de yapılıyor arkadaşlar. Burada bu hamle yapıldıktan sonra oyunun ilerleyen safhalarında arkadaşlar bu piyonlar tabii ki direktmen hedef haline gelecekler ve pozisyona devam edelim. Atımızı geliştiriyoruz. Arkadaşlar beyazlar gördüğünüz gibi sade bir şekilde gelişiyor. Herhangi bir şey yapmadı. Sadece iki tane taş kırışı yaptıktan sonra aslında iyi durumdalar. Evet, roklarımız geldikten sonra evet, filimiz çıkıyor. Arkadaşlar fil çıktıktan sonra burada hamlemiz diyor ki H3 arkadaşlar. Diyor ki o filini ne yapacaksın? O filini alabilecek misin diyor arkadaşlar. Bunu soruyor. Evet. Siyah arkadaşlar daha da kötü bir hamle yapıyor. Arkadaşlar merkezdeki piyonun önünü fille tıkıyor. Ondan sonra e, yani buradaki bu amaçlanan hamle ne? Amacı ne? Onu da ben de bilmiyorum, öyle söyleyeyim size. Evet, şimdi beyazlar basit oynuyor arkadaşlar. Diyor ki evet, ben buradaki taşa bindim. Bunu istiyorum. Ne yapacaksın diyor. Evet, siyahlar arkadaşlar fille ilk başta bir kaleye biniyor ilk başta. Tabii ki kaleyi kaçıyor. Beyazlar ise. Ve burada arkadaşlar merkeze, evet, merkezi yapısını bozmak amaçlı bir hamle geliyor. Oradaki piyonu çift sürerek arkadaşlar pozisyona devam ediyor siyahlar. Evet, burada at alıyor ilk başta. Çünkü bedava arkadaşlar verilmiş bir taş. Yani bedava verilmiş bir taşı da almamak, yani nasıl söyleyeyim, yanlış olur. Evet, ondan sonra alındıktan sonra evet, taşlar değişiliyor. Tamam. Şimdi buraya kadar arkadaşlar sıkıntı yok. Yani orada bedava verdiği piyonu almış oldu vesaire. Ve burada siyahlar aslında kötü bir konumda da kalmadı. O kadar kötü bir konumda değil. Çünkü çift fil, şöyle söyleyeyim, açık pozisyonlarda çift fil avantajı her zaman iyidir arkadaşlar. Evet, burada filini geri çekiyor prensipli bir şekilde. Adlı arkadaşlar, beyazlar file biniyor ve e, konum devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fil yine buraya geliyor. Yani fil arkadaşlar bloke taşı değildir. Bunu unutmayın. Yani şimdi bir şeyin önünü kapatmalık bir taş değil. Anlatabiliyor muyum? Fil güzel çaprazlarda durması gereken bir taştır yani. Yani burada bu hamle zaten şöyle söyleyeyim, durmadan beyaza üstünlük veriyor. Yani ince de olsa üstünlükler veriyor. Evet, atı arkadaşlar beyaz da burada tabii ki nasıl söyleyeyim size, yanlış bir hamle yapıyor aslında. Arkadaşlar e, oyuncuların ezberlediği bir mantık var. İşte F3'e geleyim, atı devam ettireyim tarzında. Aslında arkadaşlar burada yani direktmen ezber oynamak yerine burada atı buraya gelip sonra bu taraflara gelip buradaki piyona baskı yapsa yani herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Tabii ki bunlar olabilir, bunlar görünmeyebilir, bazen görünmüyordur. Herkes bunu doğru yapmak zorunda değil. Sonuçta yani iyi oyuncu ile kötü oyuncuya ayıran şeyler bunlar. Ama yani arkadaşlar burada basit bir tehdit var gösterdiğimiz üzere arkadaşlar. Şuraya atlıyor at. At buraya geliyor, diyor ki kardeşim ver bu piyonu. Ver fili, hangisini istiyorsun? Ya da işte buraya fil kaçtıktan sonra tabii ki sürüşler var. Sürüşler var arkadaşlar. Sürüşler var ve rahatsız ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Rahatsız edildikten sonra da pozisyon ince ince düşecek. Ya buradaki çift iki tane piyonun üst üste olmasının cezasını kesecek aslında, ama tabii ki beyazlar diyor ki tamam, ben oynadım atımı F3'e, temiz oynadım, diyor ki rahat rahat oynarım. Evet, şimdi artık arkadaşlar buradaki piyonu artık oyun sonuna doğru, oyun sonunda daha doğrusu yeni tutuyor, işte pasif bir hamle yapıyor. Evet, kaleler değişmek istiyor. Evet, kaleler değişiliyor arkadaşlar burada. Ve burada evet, bir tane piyon çırpıyor. Tabii ki beyaz da aynı şekilde
bir piyon alıyor. Ama arkadaşlar burada tabii ki daha sert hamleler var. Öyle söyleyeyim size. Önceki videolarda da söylediğim gibi arkadaşlar kaleler 7. yatay ve 8. yataylarda tehlikelidir. Yani burada arkadaşlar zaten bu piyon garanti. Banko alınacak bir piyon. Şimdi bu tarafa inip burada bu pozisyonu devam ettirse aslında daha da güzel şeyler olabilirdi. Ama tabii ki bunu tercih etmedi. Direktmen o da dedi ki ben de bunu alayım aynı şekilde. Evet, bu da arkadaşlar boş bir hamle daha geliyor. Yani fil bir kere daha oynuyor e, burada. Evet, burada gelip arkadaşlar artık diyor ki ben bu şeyi almak istiyorum. Piyon almak istiyorum. Ne yapacaksın diyor. Evet, en mantıklı kareye kaçıyor burada. Piyonunu destekleyerek kaçtı. Ve burada arkadaşlar ata bir baskı var. Evet. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bu tarafa kaçmış olsaydı yani piyon sürüşleri vardı. Ondan sonra parçalanıyordu konu. Burada tek doğru hamleyi buldu diyebiliriz. Beyaz arkadaşlar şurada şu sürüşleri yapmak amaçlı arkadaşlar. Bu sürüşleri yapmak amaçlı işte kalesini geldi buraya dedi ki ben bu piyonu da sağlam alayım sürüşlerimi yapmaya devam edeyim tarzında. Evet, kaleyle file bindikten sonra fil geri kaçıyor. Evet, burada yeniden bir baskı var ve bu şekilde yine geri dönüyor. Evet, piyon artık sürüldü pozisyonda. E, Arkadaşlar yani bu pozisyon aslında siyah için iyi. Siyah için iyi. Yani iyi dediğim arkadaşlar tabii ki pozisyon şu anda eşit ama yani düşünce anlamında daha rahat hareket edebilme anlamında siyah için daha iyi arkadaşlar. Çift fil her zaman oyun sonunda açık kareler aktif ise arkadaşlar daha iyidir, daha etkilidir. Evet, burada devam ediliyor oyuna. Evet, burada sürüşünü yaptıktan sonra kaleye arkadaşlar üst hatta gelerek yani diyor ki ben bu taraflara hemen kayacağım. Buradan artık bu piyona bir baskı yapmak istiyorum demiş. Evet, bu da kaçıldıktan sonra evet güzel bir hamle geliyor yine siyahlardan. Arkadaşlar burada at kaçılıyor. Evet, evet. Buradaki bu hamleyi de arkadaşlar neden işte gelip almadı diyorsanız eğer alsaydı arkadaşlar şurada ilk başta kaleyle almış olsaydı şöyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar alıyordu ve şah çekilip aslında kale düşüyordu. O yüzden bu hamleyi alamıyor arkadaşlar. Evet, buradan sonra filin arkadaşlar güzel bir çaprazda tutuyor. Arkadaşlar konum çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir tehdit yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, burada bundan sonra bir şah çekilmiş. Evet. Burada bu şekilde gelmesinin amacı ne? Onu da anlamış değilim. Yani arkadaşlar beyaz da yani hamlesizlikten herhalde bilmiyorum ama yani oraya gelmenin bir mantalitesi yoktu. Öyle söyleyeyim size. Evet, e, baskılar başlıyor. İşte şu anda siyahlar gördüğünüz üzere arkadaşlar çok önde. Çünkü neden? E, Beyazın bu pasif hamlesi hiçbir şeye yaramayan hamlesi arkadaşlar. Siyahı ne yaptı? Öne geçirdi. Bu pozisyonda artık arkadaşlar bu hat kime ait olmuş oldu? Siyahlara ait olmuş oldu arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Evet, arkadaşlar bakın burada tamam bu hamle yapılmış olabilir ama yani burada direktmen peşin hamleler var. Şöyle söyleyeyim. Aşağı inmek var yani kaleyle. Kaleyle aşağı inip arkadaşlar burada buraya bir baskı yapıp ondan sonra buradaki piyona baskı yapmak gibi durumlar var. Tamam, hemen her şey düşmüyor ama yani piyonun iki tarafa da baskı yapmış oluyor. Kaleyi yani aktif etmiş oluyorsunuz. Evet, burada piyon sürülmüş. Evet, yaklaşıyor o da aynı şekilde. Evet. Burada evet arkadaşlar piyon sürüldükten sonra e, arkadaşlar burada piyon sürüldükten sonra şöyle söyleyeyim. Evet, beyazlardan kötü bir hamle geliyor. Kötü bir hamle geliyor. Neden kötü olduğunu da hemen şimdi arkadaşlar size anlatayım. Evet, şimdi bu piyonu sürdükten sonra siyahların aslında arkadaşlar e, bir şu hamlesi var. Yani şuradaki piyonu bloke edip arkadaşlar bloke ettikten sonra pozisyon arkadaşlar güzelleşiyor. Yani ondan sonra kale aşağı iniyor. Şu taraflara bakıyor, şuraya bakıyor. Yani onun için güzel bir pozisyon haline geliyor. Şimdi burada tabii ki e, kale aşağı indi. Güzel bir hamle. Evet. At geliyor buraya. Yeniden kale geri çıkılıyor. Yani arkadaşlar hamleyi yaptı. Hamleyle yine geri dönüyor. Yani burada bu kaleyi buraya gelip de geri dönmek neden? Yani anlatabiliyor muyum? E, Burada yine at geri dönüyor. Aynı şekilde. Evet, şimdi siyahlar şahını yaklaştırıyor. Siyahlar şu anda arkadaşlar artıda. Yani artı dediğim yani pozisyonu kazanıyorlar. Eksi 1,8 civarlarında olması lazım bu pozisyon siyahlar için. Evet, bu piyon sürüşü de geliyor arkadaşlar. Yani pozisyon artık siyahlar kendi eliyle aslında veriyor pozisyonu. Şimdi
Burada arkadaşlar beyazlar bu hamleyi yaptıktan sonra konum aslında kaydı gitti diyebilirim. Ama ne oluyor? Burada değişmek istiyor. Arkadaşlar burada bakın. Şimdi konum güzel. Konumda bir sıkıntı yok. Yani burada direktmen değişmeye çalışması da e, ayrı bir problem arkadaşlar. Ayrı bir problem. Yani beklemesi lazım burada arkadaşlar. Şimdi burada zaten kaleyi değiştirmek arkadaşlar kötü bir tercih. Neden? Çünkü atı aktive ediyorsun. At burada zaten oynamıyor. Bakın arkadaşlar at şu anda sıkışmış durumda. Şimdi sen kaleyle bunu aldıktan sonra tempo kaybetmeden atını çıkmış oluyor. Şurada arkadaşlar bu hamlemiz var. Bakın burada bu hamlemiz var. Bu hamleyi yaptıktan sonra şah biraz daha yaklaşıyor arkadaşlar diğer iki piyonlara ve tutması daha rahat. Şimdi arkadaşlar burada artık o kaleyle burayı aldıktan sonra filmimiz geri gelip alıyor. Herhangi bir problem, konu, sıkıntı yok. Ama burada ne yaptı arkadaşlar? Siyah yapılacak en kötü hamleyi yapıyor ve geliyor diyor ki al kaleyi al diyor. Tempo kaybetmeden al diyor. Hatta tempo kaybetmeden aldı ve burada artık piyon sürüşü geliyor. Pozisyon şu anda eşitlendi arkadaşlar. Pozisyon eksi ikilerden, yani siyah için eksi ikilerden arkadaşlar şu anda konum sıfıra indi diyebiliriz, öyle söyleyeyim size. Evet, burada değişim yapıldıktan sonra evet, şimdi beyazın hamlelerine bakalım. Bakın arkadaşlar atı bu şekilde geldi. Evet, siyahtan arkadaşlar kötü bir hamle daha geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, şahını arkadaşlar bir sağa bir sola bir sağa bir sola oynamaya çalıştı ama burada tabii ki at hamlesi geliyor artık. At hamlesinin gelmesi nedir arkadaşlar? Bu şekilde gelmesi sıkıntı yaratacaktır. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın, burayı tutmaya çalışırsa eğer ki burayı tutmaya çalışırsa at bu şekilde zıplıyor ve hem piyonu alıyor hem de buradaki iki tane piyon bağlı geçer olduğu için arkadaşlar ilerleyebiliyor. Şimdi siyah şu anda pozisyonu vermiş oldu aslında. Şimdi böyle yapıldıktan sonra evet, piyon ilk başta aldı. Bakın pozisyonu nasıl düşüyor, gördünüz mü? Yani siyahın e, hesaplama eksikliğinden dolayı. Evet, böyle. Şimdi burada artık bir deneme yapıyor arkadaşlar. Diyor ki yani bunu alırsam ne yapacaksın tarzında. Burada arkadaşlar beyaz basit oynuyor ve diyor ki evet, ben burayı tuttum artık, piyon süreceğim artık. Burada artık tabii pozisyon gitti arkadaşlar. Siyahlar kaybetti. Söylediğim üzere arkadaşlar bakın, pozisyonu baştan sona hep beraber analiz ettik. Yani pozisyonda şunu söylemek istiyorum size. Yani ünvanlara bakmayın arkadaşlar. Puanlara bakmanıza gerek yok. Yani 2200'e kadar arkadaşlar rahatsınız. Yani eğer iyi bir her gün bir bulmaca çözerseniz, her gün soru çözerseniz, her gün bir açılış çalışırsanız, o açılışın mantalitesini kavramaya çalışırsanız tabii ki yani 2200'e kadar arkadaşlar çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yani her gün sizin için burada içerik üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Yani beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Daha çok böyle kaliteli içerik çekmeye çalışacağım. Daha çok böyle anlatmaya çalışacağım. Tabii ki sizi sıkmak istemiyorum. Daha çok bir sürü dal varyant var arkadaşlar. Yani sabaha kadar bunu anlatabilirim tabii ki de. Sizi sıkmak istemiyorum. Sadece yani buradaki bir mantaliteyi anlamanızı istedim. Yani title'lı bir oyuncuya karşı ünvanı olmayan 1756 puandaki bir oyuncu. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani pozisyon gitti geldi gitti geldi pozisyon, yani bu bir de uzun bir partiydi, anlatabiliyor muyum? Yani kısa bir parti olsa desem ki işte 10 dakikalık oyun olsa okey, bu hatalar yapılsın. Yani bu seviyede bu hatalar yapılsın okey derim de, yani uzun partide böyle bombelerin kaçması tabii ki nasıl söyleyeyim size, kötü. Yani bu da benim gözümde şöyle söyleyeyim. UK'de kazanmak daha zor. Elo kazanmak daha rahata geliyor benim gözümde arkadaşlar. Bunu söylemek istedim bugün sizlere. Onun için oyunlarınızda arkadaşlar e, puanlara bakmayın. Psikolojik üstünlük, çünkü psikolojik bir üstünlük rakibinize veriyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Korkmanıza gerek yok. Hesaplıyorsun. Hesabın doğruysa herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler.